Merhabalar. Doom serimizin 4. ve son bölümündeyiz. Serinin sonu ancak bu bölümden sonra bir tane daha söz verdiğim bölüm var. Sizlere hiçbir ek araç kullanmadan, eklenti veya 3. parti yazılım kullanmadan kodu içinde Doom bölümlerini nasıl yapacağınızı, odaları, koridorları nasıl tasarlayacağınızı anlatacağım bir video daha olacak. Ama önce bu bölümü bitirelim. Mevcut durumumuzda verilerimiz kusursuz olarak kaydediliyor. Mermileri sayıyor, silahları tanıyoruz. Artık oyuncunun bunları görmesi ve kullanması lazım. Bu bölümde 5 büyük sistemi tamamlayacağız. Önce toplanabilecek nesnelerin kendi etrafında dönerek bir dikkat çekmesini sağlayacağız. Doom tarzı yaşayan head-up display yapacağız. Yani karakterin yüzü hasar aldıkça değişecek. Fizik tabanlı el bombası sistemi kuracağız. Görsel bir harita editörü ve oyuna bir açılış ekranı, ana menü koyacağız. Bunlara ilave olarak bir de vurulduğunda patlayan varil sistemi. Hem patlayacak hem patladığında belli bir mesafede etrafına hasar verecek. Önce dönen nesne efektini uygulayalım. Item GD'yi açıyoruz. Sadece şu fonksiyonu ekliyoruz. Function Process Delta ve Rotate Y'yi Delta'yı 2 ile çarparak sürekli güncelliyoruz. Bu fonksiyonumuz her karede nesneyi y ekseni etrafında döndürmek üzere eklendi. 2.0 değeri saniyedeki radyan miktarıdır. Ne kadar arttırırsanız o kadar hızlı döner. Şimdi projeyi çalıştırıp test edelim. Gördüğünüz gibi tüm objelerimiz kendi etrafında 2 satırlık bir kodla dönmeye başladılar. Şimdi kullanıcı arayüzü ve envanter arayüzü var sırada. Şimdi arayüzün 3D kameradan bağımsız çalışması için ayrı bir sahne olarak kurulması lazım. Scene, New Scene ile Other Node, Canvas Layer ile başlayalım. Adını Inventory UI yapalım. Bir kontrol düğme ekleyelim. 2D sahneden Anchor Preset'ten Full Rect seçerek ekranı kaplamasını sağlayalım. Ve mouse kısmından filter'ı ignore yapalım ki oyun için gerekli olan mouse hareketlerini yutmasın. Kontrol altına bir adet Color Rect ekliyoruz. İsmini Crosshair yapıyoruz. Nişangahımız. Anchor Center. Boyutunu 4'e 4 yapıyoruz. Ve bunun da mouse filter'ını ignore olarak ayarlıyoruz. Kontrolün altına bir label ekleyip ismini Game Over Label olarak değiştiriyoruz. Yine Anchor Center. Başta gizli olacak. Sadece oyun dilinde görünecek. O yüzden şimdilik visibility'sini off yapıyoruz. Color Rect'in altına bir Margin Container ekliyoruz. Onu da Full Rect yapıp Layout, Theme Override, Constants kısmından tüm kenarlardan 20 piksel boşluk vererek biraz içeride kalmasını sağlıyoruz. Margin Container'ın güzelliği budur. Ona verdiğiniz kenar ölçüleri kadar ekranın kenarlarından uzaklaşır. Böylece içinde bulunan nesneleri de kenara yapışık olmaktan kurtarır. Şimdi Margin Container altına bir adet VBox Container ekliyoruz. Adını da Ammo Container yapıyoruz. Onun altına da bir VBox Container ekleyip adını Health Cluster yapıyoruz. Health Cluster'ın altına bir Progress Bar ekleyip ismini Health Bar yapıp Custom Minimum değerlerini X100, Y15 yapıyoruz. Sonra Health Cluster'a bir Color Rect ekleyip ismini Face Icon yaparak onun da Layout'tan minimum değerlerini 80'e 80 piksel yapıyoruz. Şimdi Ammo Container'ın altına bir adet label, ismi Health Text, onu duplicate ile çoğaltıp ismini Pistol Ammo ve onu da duplicate ile çoğaltıp onun da ismini Rifle Ammo yaparak tabanca ve tüfek mermi miktarlarımızı gösteren etiketleri tanımlıyoruz. Margin Container altına bir H-Box Container ekleyip ismini Weapons Container yapıyoruz. Onun altına bir Color Rect ekleyip Knife Panel, duplicate ile çoğaltıp Stone Panel, yine duplicate, Granate Rifle Panel ve bir tane daha çoğaltıp ismini Granate Panel olarak ayarlıyoruz. Sonra dördünü de seçip Layout minimum değerlerini 80'e 80 yapıyoruz. Sonra bunların her birine birer label ekliyoruz. Onun metnini bir melee yapıyoruz. Bu silahsız saldırı anlamında. Pistol panele bir adet label ekleyip bir tabanca, Rifle panele bir label ekleyip 3 tüfek, Granate'e bir label ekleyerek 4 bomba olarak etiketlerini tanımlıyoruz. Şimdi inspektör ayarlarını komple bir gözden geçirelim. Kontrolün layout'u Full Rect, Mouse Filter, Ignore, Crosshair, Anchor Preset'i Center, Color 1 yapıyoruz. Saydamlığını 0.8 yapıyoruz. Game Over Label, Anchor Preset'i Center, Visible'ı false yaptık. Theme Override'dan Font Color, kırmızı, font size'ında
72 yapalım. Text kısmına da Game Over yazıp horizontal ve vertical alignment'larını center yapıyoruz. Margin container, o da full rect. Yine her kenardan 20 piksel boşluk verdik. Ammo container, container sizing, horizontal, shrink begin, vertical, shrink end. Sol alta yapışık olacak. Sonrasında theme override constant'tan separation'ını 5 yapalım. İçindeki objelerin arasını 5 piksel açsın. Health bar, onun da custom minimum size'ını x100, y15 yap. Max value 100, show percentage kapalı. Yüzde olarak göstermesin. Face icon, custom minimum size 80'e 80. Health text, font color 1, 02, 02 ile kırmızıya yakın bir açık ton. Font size'ı da 32 yapalım. Pistol ve rifle ammo'nun label'larını da sadece fontlarını 24 yapalım. Weapon container, layout, container sizing, horizontal, shrink to end, vertical yine shrink to end. Theme override constant kısmından separation'ı da 10 yapalım. Araları biraz açılsın. Knife panel, piston panel, rifle panel ve grenade panel. Kontrol tuşuyla tek tek seçtim. Size'ları 80-80 yap. Her birinin altına birer label eklendi. Label'ların yine kontrol tuşuyla seçerek anchor presetini full rect yapıyoruz. Horizontal, vertical alignment'larını da center yapıyoruz. Word sahnesine geçip yeni kaydettiğimiz inventory UI tscn'yi kök düğüm olan Word'un içine bırakıyoruz. Şimdi sırada bu sahneye ait kodlar. Inventory UI'ye gelip kök düğümüne sağ tıklayıp attach script ile inventory UI gd'yi kabul edip bu bloktaki kodlarla dolduruyoruz. Burada hemen hızlıca değineceğim kısımlar preload. Oyun başladığında yüz görsellerini önceden belleğe yükleyerek ilerleyen aşamalarda gecikme olmamasını sağlıyor. Sonrasında update slot fonksiyonu ile 3 durumu tek kalemde yönetiyoruz. Bizim silahımız mevcutsa, yani aktif kullanıyorsak rengi yeşil, sahibiz ama seçili değilse gri, henüz alınmamış bir silahsa siyah olacak şekilde hepsinin tek tek renklerini ayarlıyoruz. Şurada bir animasyon kodumuz var. Get Tree Create Twin ile. Godon'un animasyon motorunu çağırıyor. Cam barını 0,3 saniyede yumuşak bir şekilde düşürüp yükseltmeyi sağlıyor. Bar color'ın renklerini ayarlarken lerp komutunu kullanıyoruz. İki renk arasında doğrusal geçiş yapar ve can yüzdesine göre otomatik olarak renk üretir. Stylebox Flat ile bizim progress barın dolgu rengini kodun içinden değiştirmek için kullanıyoruz. Burada override ile kullanılan tema değişiklikleri inspektörde yapılan değişiklikleri yok sayar ve onun üzerine kaydeder. Sonrasında da Show Game Over fonksiyonumuz var. Oyuncu öldüğünde Player GD tarafından bu çağrılacak. Game Over yazısını, şu anda gizli olan Game Over yazısını ekrana gösterecek. Şimdi Player GD scriptini ele alacağız. Çok köklü bir değişiklik var. O yüzden içeriğini komple temizleyip blokta tam halini verdiğim kodları yapıştırınız. Yeni eklenen kısımlara değinmek istiyorum. Artık ammonun içine grenade, yani bombayı da, el bombasını da koyduk. Burada dir access ve file access işlemleriyle birazdan yapacağımız harita editörünün verileri nereye saklayacağını belirtiyoruz. Dikkat ettiyseniz user kullandık, res kullanmadık. User hem tasarım aşamasında hem export'tan sonra projenin çalıştığı cihazda okunup yazılabilen bir klasördür. Res'e yazarsanız projeyi export ettikten sonra bir daha oraya veri yazamazsınız. O yüzden user'ı kullanıyoruz. Sonrasında 4 adet tuşu dinleyen fonksiyonumuz var. Godo'da hazırdır bunların ismi. K1 bir numaralı tuştur. Böyle sırayla gider. Her birini bir silaha atadık. Sonrasında Match Current Weapon kısmı eklendi. Bu da her silahın vereceği hasar miktarını bize gönderir. Örneğin yumruk düşmana 5 hasar verirken tüfek 25 hasar verir. O yüzden aktif silah hangisiyse onun vereceği hasarı buradan okuyarak o silah aktif olduğu sürece vereceği hasarı o değerde kullanırız. Spawn Grenade fonksiyonu öncelikle 0,5 saniyelik bir bekleme yapar. Bunu animasyon için bekletiyoruz. Hemen animasyon oynamasın diye. Ardından bombayı sahneye ekler. Şurada önemli olan Add Collision Exception with Self satırıdır. Bu satır sayesinde bomba oyuncunun kendi üzerinde patlamaz. Herhangi bir script'te self kullanıyorsanız onun anlamı script'in bağlı olduğu sahne demektir. Bu Player GD script'te olduğu için bağlı olduğu yerde player sahnesi. Her self dediğinizde bu sahneyi işaret etmiş olursunuz. Ardından Update UI fonksiyonumuz güncellendi. Find Child ile bizim inventory UI dinamik olarak aranıyor ve INV UI değişkenine yükleniyor.
Dolayısıyla bizim inventory UI'deki tüm verileri bu şekilde almış oluyoruz. Bir fonksiyon daha eklendi. Health eşittir min health artı amount ve max health. Bunun amacı da oyuna ekleyeceğimiz sağlık kiti alındığında oyuncunun enerjisinin 100'ün üzerine çıkmasını engellemek için. Yani oyuncunun enerjisi 80, aldığı sağlık kiti 50 enerjilik, 130'a çıkmayacak. Yine 100'de kalacak. Şimdi her şeyi kaydedip sahneyi bir deneyelim. Hata aldık. Hata açık. Color Rect'te texture yüklemeye çalışıyorsun diyor. Evet, hatamız burada. Basic 11 Color Rect ama aslında Texture Rec olması lazım. Bir hata yapmışım. Onu hemen Texture Rect'e çevirelim. Şimdi çalıştıralım. Karakter bu sefer de şekilsiz çıktı. Onun da sebebi belli. Hemen Face ikonun Stretch modunu Keep Aspect yapıyoruz ve çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi iki küçük hatadan sonra düzelttik. Hasar aldıkça o yüz değişecek. Önce biraz hasar alalım. Godo gelsin bizi biraz dövsün. Bakın karakterin yüz ifadesi değişiyor. Evet ve Game Over. Şimdi oyun yeniden başlayacak. Bu kez silah sistemini test edelim. Tüfek alalım. Tüfek yeşil oldu. Tabanca alalım. O da yeşil oldu. Bıçağı da alalım. O da yeşil oldu. Burada bir fonksiyon mantıksız geliyor olabilir. Hangisini alırsa direkt hemen eline o veriliyor. Bunu kodlarda istersek alındığında aktif etme de seçilince aktif et diyebiliriz. Şu anda bıçak elinde, animasyonu çalışıyor. Artık 1'de o var, yumruk yok. 2'de tabanca var ama mermimiz yok. 3'te tüfek var. Da bomba yok henüz. Şimdi hemen mermileri toplayalım. Tabanca mermisi ve tüfek mermisi 15'e 20 oldu. Bomba koymadık sahneye henüz. Yapacağız onu. Şimdi tüfekle Godo'yu vuralım uzun menzilden. Düşman can 75 yazdı. 25 hasar vererek Godo'yu öldürecek. Tabanca dediğim gibi animasyon olmayan bir görsel. Zaten yanlış yönü de bakıyor. Ama görsellere takılmayın lütfen. Birle de bıçağı alıyoruz. O da hasar veriyor yakın dövüşte. Hemen onu da deneyelim. Gidip Godo'yu bıçaklayalım. Ama önce bıçağı almamız lazım. Doğru Shift tuşuna basarak Godo'ya doğru gidiyoruz ve bıçakla Godo'yu öldürdük. Kodlarımız doğru düzgün çalışıyor. Şimdi el bombası mekaniğini kuracağız. Hemen bir yeni sahne New Scene Karakter Body 3'te sahnemize ekleyelim. Adını da Grenade Projectile yapalım. Hemen ona bir Collision Shape 3D ile çarpışma özelliği verelim. Shape Sphere 3D 2D'ye geçelim. Pardon 3D'ye. Shape'den Sphere 3D seçip radiusunu ona tıklayıp radiusunu 0.2 yapalım. Hemen bir Animated Sprite 3D ekliyoruz. Flux'tan Billboard ayarlarını Enable yapıyoruz. Bir adet Area 3D ekleyip hemen ona bir Collision Shape 3D ile çarpışma alanı ekleyelim. Shape'ini Sphere Shape yapıp ona tıklayıp radiusunu 6 metre yaparak bombanın etki alanını belirtelim. Şimdi Animated Sprite 3D'yi seçip Sprite Frames'e New Sprite Frames deyip ona tıklayalım. Aşağıda animasyon editörümüz açıldı. Hemen iki animasyon oluşturuyoruz. Default'un ismini Fly yapalım. Bir tane daha ekleyip ismini Explode yapalım. Bunlardan Fly olan bomba atıldığında uçuş animasyonu, Explode'da patladığında çıkacak animasyon. Fly için Assets klasöründen Grenade 1'den 6'ya kadar olanları seçip sürükleyip bırakıyoruz. Explode içinde Explode 1'den 7'ye kadar olanları seçip bırakıyoruz. Böylece animasyonlarımız yüklenmiş oldu. Animasyonların loop özelliğini kapatıyoruz ve sahneyi Grenade Projectile TSCN olarak kaydedelim. Şimdi sırada bomba kodu var. Kök düğümüne sağ tıklayıp Attach Script ile Grenade Projectile'ı oluşturup içini temizleyip bloktan alacağımız kodlarla dolduralım. Hemen önemli satırları inceleyelim. Function Launch Player GD'deki Spawn Grenade tarafından çağrılacak. Bombanın başlangıç hızını ve uçuş animasyonunu ayarlayacak. Lifetime büyüktür 0.1 güvenlik pimi 0.1 saniye geçmeden patlama tetiklenmeyecek. Dolayısıyla oyuncu elinden atar atmaz patlamayıp en az 0.1 saniye bekleyecek. Velocity y eksi eşittir gravity çarpı delta ile hem yer çekimini uyguluyoruz hem de bombanın düz değil kavisli gitmesini sağlıyoruz. Move and Collide, Move and Slide ile benzer özelliklere sahiptir. Farklı olarak çarpışma bilgilerini de dikkate alır ve geri döndürür. If target has method die herhangi bir objenin patlama alanına girdiğinde die fonksiyonu var mı yok mu ona bakarız. Eğer içinde die fonksiyonu varsa bomba hasarı alır almaz bu fonksiyon çağrılarak ölümü tetikler. Anim Sprite Scale bomba görselini patlama anında 5 kat büyütüyoruz. Orada öyle bir efekt yapalım dedim. Sonrasında Await ile Anim Sprite Animation Finished'ı bekliyoruz. Patlama animasyonu bitmeden sahneden hiçbir şeyi silmiyor. Şimdi sırada el bombasını item olarak sahneye ekleme işlemini yapalım. El bombası da bir item TSCN kopyasıdır. Sahnenin bir kopyası
kopyasıdır diğer silahlar ve mermiler gibi. Önce item G'de script'ini açıyoruz. Şu extension altındaki export enum satırını temizleyip şu şekilde güncelliyoruz. Grenade de eklendi artık. Sağ taraftan seçime o da geldi. Sonrasında Word sahnesini açıp file sistemden item tscn'yi sürükleyip Word kök düğümüne bırakıp ismini Grenade yapıyoruz. El bombası. Item type Grenade. Amount 3. Sonra Assets Models kısmından Grenade GLB'yi sürükleyip Custom Model kutusuna bırakıyoruz. Bu aşamadan sonra 4 tuşu ile el bombası kuşanılacak. Sol ateş etme tuşuyla da fırlatılacak. Şimdi oyuncunun el bombasını tutma ve atma animasyonlarını tanımlayalım. Player sahnesini açıp Weapon Sprite Animated Sprite 2D düğümünü seçip alt taraftaki Sprite Frames'te 2 tane animasyon ekliyoruz. Şuradan Add Animation'la birisi Grenade Idle, diğeri de Grenade Throw, fırlatma. Biri elinde tutarken, biri de fırlatırken çalışacak animasyon. Grenade Idle'a yine Models klasöründen Grenade Hand 1 dosyasını sürükleyip bırakalım. Throw'a da 1 ile 3 arasını sürükleyip bırakalım. Loop'unu da kapatıyoruz her ikisinin de. Şimdi World sahnesine geçip 3D sekmesinden Grenade'in olduğu yeri bulalım. Karakterimiz de tam aynı yere konmuş. Onu biraz karakterden uzaklaştırıp yükseltelim, kutusu görünecek şekilde. Hayal mayal kutusu görünüyor dikkat ettiyseniz. Şimdi sahneyi bir test edelim. Bombayı karakterin arka tarafında şuraya koymuştuk. Gördüğünüz gibi el bombası burada dönüyor. Onu seçtik. Bomba gri oldu. Demek ki artık elimizde var ama aktif değil. Aktif yapalım. Bomba oyuncunun eline geldi. İleriye fırlatalım. Gördüğünüz gibi el bombası gidiyor. Orada patlıyor. Bir de düşmana hasar verip vermediğini kontrol edelim. Şöyle Godot'a doğru bir fırlatalım. Evet, Godot öldü. Hasar sistemimiz de çalışıyor. Şimdi sırada patlayan varil var. O Doom'un ikonik sarı varilleri vardır. Hatırlarsınız. Kendisi hem tehlike hem de bir silah konumundadır. Bir mermiyle vurulursa etrafındaki her şeyi patlatır. Siz yanındayken birisi onu vurursa sizi patlatır. Bu bölümde şimdi varil yani barel sahnesini kuruyoruz ve patlama mantığını adım adım yazıyoruz. Şimdi hemen sahnemizi oluşturalım. Scene New Scene'den Other Note araya 3D ismini de barel yapalım. Sonra onun altına bir Collision Shape 3D ekleyerek çarpışma özelliği kazandıralım. Hemen Assets Models altından barel GLB'yi kök düğümüne bakalım. Varilimiz sahneye çıksın. Kök düğümüne bir Animated Sprite 3D ekleyip yine kök düğümüne bir araya 3D daha ekleyip ismini Blast araya yapalım. Patlamanın hasar alanı olacak. Ona da bir Collision Shape 3D vererek çarpışma özelliği kazandıralım. Şimdi varil gövdesinin ayarlarını yapıyoruz. Collision Shape 3D seçiliyken Shape'den New Box Shape ekliyoruz. 3D görselden boyutlarını varilimizle eşitliyoruz. Ne çok fazla ne çok az. Mümkün olduğunca eşitleyelim. Şu şekilde varili kaplayacak şekilde ayarlayalım. Şimdi patlama animasyonunu ekleyeceğiz. Animated Sprite 3D düğümünü seçip Sprite Frames New Sprite Frames ile ona bir animasyon karesi ekleyelim. Default ismini Explode yapalım. Patlama animasyonunu tanımlayalım. Sonra file sistemden Explode 1, Explode 7 arası dosyaları aynı sırayla sürükleyip bırakalım. Kare sayısını 12 yapalım. Saniyede oynatacağı kare sayısını. Loop kapalı. Sonrasında inspektörden o seçiliyken Visible kapalı. Arzu ederseniz buradan bu göz ikonuna tıklayarak da kapatabilirsiniz. Çünkü başlangıçta görünmemesi lazım. Flux'tan Billboard Enabled yani sprite her zaman kameraya dönük olsun. Orasında Transform Scale kısmını 4 yapalım. Biraz etrafında daha büyük dursun. Position'ını da 0, 1.5, 0 yapalım. Hem yeterince büyük hem de modelin merkezinde bir animasyon sahnesini ona bağlayalım. Şimdi Blast araya patlama alanını seçip Collision Layer'ı kapatıyoruz hepsini. Dolayısıyla bu alanın aktif olarak çarpışma katmanından çıkmasını sağladı. Sadece kodlarda Get Overlapping Bodies ile sorgulama için kullanılacak bu alan. Hemen altındaki Collision Shape 3D'ye bir Shape New Sphere Shape 3D ekleyelim. Ona tıklayıp Radius 5 yapalım. 5 metrelik bir patlama alanı. Yarıçap olarak 5 metrelik bir patlama alanı oluşturalım. Sonra sahneyi Barel TSCN adıyla kaydedelim. Şimdi Barel kodunu yazacağız. Kök düğümü olan Barel'e sağ tıklayıp Attach Script
barel GD deyip içini temizleyip bloktaki tam kod satırlarıyla yenileyelim. Hemen inceleyelim satırları. Health adında bir değişken oluşturuyoruz ve inspektörden değiştirilebilir şekilde exportla oluşturuyoruz. Bu bir değeri barel tek cana sahip olarak ayarladık. Yani bir kere vuruldu mu patlayacak. Arzu ederseniz herhangi bir nesne birkaç defa vurularak, yıpranarak patlamasını istiyorsanız bunun canını arttırırsınız. Oyuncu ona atıyorum 3 defa vurduğunda patlar gibi. Yani objenin dayanıklılığını belirliyoruz burada. Burada bir kontrol bayrağımız var. Exploded adında. Mantıksal bir bayrak. Bunun amacı da patlama koruyucusu olarak kullanacağız bunu. True olduğunda ne take damage ne de explode fonksiyonları çalışmaz. Sebebi de aynı anda gelen iki mermi çift patlamayı önlesin diye bunu kullanacağız. Take damage amount adında fonksiyonumuz player GD'deki Raycast bizim hedef ışınımız. As method take damage kontrolünden geçirir nesneleri, objeleri. Barel yani varil de bu metoda sahip olduğu için hasar alması sağlanır. Hasar alırsa if exploded return ile hemen ilk satırda patladı mı patlamadı mı kontrolünü yapıyoruz. Eğer patladıysa yani if exploded true ise anında geri döner. Geri kalan işlemleri yapmaz. Eğer değilse onun canından bir adet eksiltir ve can 0 veya 0'dan aşağıya düşerse explode fonksiyonunu çağırır. Explode fonksiyonu hemen bizim koruma patlama koruyucusunu true yaparak o esnada başka biri tarafından vurulursa obje yeni bir patlama, yeni bir animasyon başlatmamasını sağlar. Model visible'ını false yaparız. Ekrandan görüntüsü kaybolur. Sonrasındaki iki satır patlama animasyonunu oynatır. Bizim anim sprite 3D'yi görünür yapar önce. Sonrasında da explode, onun içindeki explode animasyonunu oynatır. Sonrasında çevre hasarı kontrolü var. Onu da blast area get overlapping bodies ile target'e yüklüyoruz. Get overlapping bodies fonksiyonu belirlenen blast area içinde ona temas eden objelerin tamamının listesini bu target'in içine yükler. Patladığı anda onun etki alanında neler var bilir. Ardından kaç tane obje varsa içinde o kadar bir sayaç başlatırız target adında. Sonra her obje için die metodu var mı yok mu kontrolü yaparız. Ve bu objenin barel olmadığından emin oluruz. Çünkü kendisi bu alanın içinde olduğunda herhangi bir şeyi tetiklememesi lazım. Self daha önce söylemiştim. Script'in çalıştığı bağlı olan objenin kendisidir. Yani hem die fonksiyonu olacak hem de barel olmayacak. Eğer bu kontrol sağlanırsa düşmanları doğrudan öldürmek üzere target die. Target de bizim obje listesinden gelen objenin ismidir. Player ise player die. Enemy ise enemy die fonksiyonlarını çağırır. Çünkü her ikisinde de die fonksiyonu var. Tabi buradaki kontrol içerisinde die fonksiyonu olan tüm sahneleri, objeleri dahil ediyor. Bir de die sahnesi olmayıp take damage olanlar. Yani bizim player sahnemiz gibi. O yüzden bir kontrol daha yapıyoruz. Ancak bu if'e bağlı. Yani elif ile yapıyoruz. Target'in name'i player ise veya target take damage fonksiyonuna sahipse oyuncuya veya diğer hasar alabilenlere mesafesine göre hasar verir. Distance olarak global position'dan yani mevcut oyun sahnesinin koordinat pozisyonundan distance to ile mesafeyi alır. Ardından bir hasar değişkeni tanımlayıp max fonksiyonuyla maksimum 5 metre ve maksimum 100 hasar verecek şekilde bir formül oluşturuyoruz. Böylece varil en fazla 5 metreye hasar veriyor, en fazla da 100 hasar verebiliyor. Burada int kullanmamızın sebebi bu max formülünün sonucu ondalık basamaklarla gelecektir. Onu biz tam sayıya çeviriyoruz. Çünkü bizim take damage fonksiyonumuz integer yani tam sayı bekliyor. Ardından animasyonun bitmesini bekleyen await komutuyla bir bekleme yapıyoruz. O da bittikten sonra sahneden hem animasyonu hem varili komple temizliyoruz. Şimdi bareli sahneye ekleme işlemini yapalım. Word tscn'yi açalım. Dosya sisteminden barel tscn'yi kök düğümüne kopyalayıp bırakalım. 3D görünüme geçip varili görelim. Oyuncumuzdan uzaklaştıralım. Şöyle uzağa alalım. Evet. Varil biraz havada durdu. Şöyle iyi. Şimdi bir önemli ayarımız daha kaldı. Biz barel tscn'de kök düğümümüzü araya 3D olarak belirledik. Ancak varsayılan olarak player tscn'de kullandığımız raycast yani bizim ışınımız sadece karakter body 3D ve static body 3D ile çarpışabilir. O yüzden player tscn içindeki raycast 3D düğümünün inspektörden collide with kısmını açıp areas seçeneğini on yapıyoruz. Böylece artık araya 3D'lerle de çarpışabilecek. Şimdi sahneyi çalıştırıp test
test edelim. Hemen şuradan tüfeğimizi alalım. Ardından tüfek mermisini alıp barel şurada ateş edelim ona. Gördüğünüz gibi patladı ve yok oldu. Bu işlemi de hallettikten sonra şimdi görsel bir harita editörü ve akıllı obje yerleştirme spawner fonksiyonlarını geliştireceğiz. Nesneleri sahneye bir 3 boyutlu editörde tek tek konumlandırmak yerine, yani burada Word TSCN'yi açıp onları buradan yerleştirip sonrasında konumlarını ayarlamak yerine 2D ızgara üzerinde ikonları seçip tıklayarak yerleştireceğiz. Oyun başladığında ise bu harita otomatik olarak 3 boyutlu dünyaya dönüşecek. Şimdi hemen sahnemizi oluşturalım. Editör sahnemizi New Scene'le. Ona bir User Interface Control düğme ekleyip Anchor Preset'ten Full Rect yapalım. Sonra bir Color Rect ekleyip ismini Background yapalım. Onu da full rect yapıp color'ını koyu, şöyle laciverte yakın, yine bizim daha önce ana Word sahnesinde kullandığımız. Şöyle hepsini kapatıp buradan şöyle bir renk seçelim. Yine kontrolün adını da Map Editor yapalım. Sahne ismi olarak da anlaşılır olsun. Onun altına bir de Scroll Container ekleyelim. Ona da yine bir kontrol düğümü ekleyerek adını Grid Background yapalım. Bunun mouse özelliklerinden filtre'ın stop olduğundan emin olun. Şimdi Map Editöre bir panel ekleyelim. İsmini de Site Panel yapalım. Layout'tan minimum width'ini, yani X custom minimum değerini 250 yapalım. Yerleşimini de right white yapalım. Sağ tarafta panel olarak dursun. Şimdi buna bir VBox Container ekliyoruz. Objeleri alt alta dizen bir konteyner. Ona bir adet label, title diyelim ismine. Metin olarak da harita editörü yazalım ve her iki yönde de center yaparak ortalayalım yazıyı. Bu arada VBox Container'ı da full rect yapmamız lazım. İçeriğini ortalasın. Sonra VBox Container'a bir horizontal separatör ekleyelim. Bir alt çizgimiz olsun başlığın altında. Bir buton, ismi enemy. Duplicate ile çoğaltıp barel tek tek duplicate ile çoğaltarak sahneye koyabileceğimiz her obje için birer buton oluşturuyoruz. Duplicate ile çoğaltarak H separatörün altına 8 tane objemizin butonlarını ekledik. Şimdi bir H separatör daha ekleyelim. Böylece butonların altına da bir çizgi çekelim. Devamında 3 buton daha ekliyoruz. Save buton, duplicate, load buton, yine bir duplicate, back buton. Save butonun metnini dosyaya kaydet yapalım. Load butonun metnini haritayı yükle yapalım. Back butonun metnini de oyuna dön parantez içinde ESC yapalım. Şimdi burada birkaç ayarı gözden geçirelim kritik olduğu için. Grid Background, Mouse Filter mutlaka stop olacak. Buradan Scroll Container için yapacağımız ayar. Önce Project Settings'ten Display kısmına gelip oyunun çalışma alanına bakıyoruz. Bizim genişliğimiz 1152. Side Panel 250 piksel yediği için bize 250 piksel sağında bir boşluk lazım Scroll Container'ın. O yüzden Scroll Container Layout Minimum X'e 1152-250 yazıyoruz. Matematiksel hesabı orada da kodu kendisi yapar. Y'yi de 648 yapıyoruz. Böylece çalışma alanına site paneli de dikkate alarak tam oturur. Butonların isimleri önemli. Çünkü script bu isimlere göre okuyacak. O yüzden sahne yapınızın bu şekilde olduğundan emin olun. Şimdi sahneyi Map Editor TSCN olarak kaydediyoruz. Kök düğme sağ tıklayıp Attach Script Map Editor GD diyerek script penceresini açıp içeriğini temizleyip bu kodları yapıştırıyoruz. Şimdi bazı önemli kısımlarına değineyim script'te. Yine preload'la objeler için gerekli görseller önceden yüklenerek zaman ve hız kazandırılıyor. Palette Buttons fonksiyonu tüm içeriği filtreleyip yalnızca buton olanlarını geri döndürür. İşimiz butonlarla çünkü. Bunda da verileri yine user klasöründe data adında bir klasör açıp onun içine kaydediyoruz JSON olarak. Ready içinde buton name to lower fonksiyonu buton adlarını, örneğin burada weapon rifle başları büyük harflerle yazılmış, tamamını küçük harf olacak şekilde çevirerek bizim texture sözlüğüyle tam olarak uyumlu olmasını sağlar. Yani biz burada weapon pistol, weapon rifle tamamı küçük harf olarak tanımladık ama sahneyi tanımlarken baş harflerini büyük yaptık. Burada hemen tek bir satırla hepsini küçük harfe çeviriyoruz. Sonrasında ungrid input event adında bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon grid background düğümünün GUI input sinyaline bağlanarak sol tıklama objeyi yerleştirme, sağ tıklama silme olarak sinyal bağlantısını yapar. Mouse to grid post fonksiyonu piksel olarak hesaplanan koordinatı bizim griddeki kare indeksine çevirir. Yani 20 piksel bir kare olacak şekilde ayarlar. Onu da burada grid size'ımız 100'e 100, hücre size ise 20. Böylece 20 piksel eşittir bir kare hesaplaması
ayarlamasını yapar. Tamamen 2D ortamda tasarlanmış ama 3 boyutlu ortama objeleri yerleştiren bir sistem oluşturduk. Çok fazla detayına girmeyeceğim. Satırlar neler yaptığını kendileri zaten izah ediyorlar. Önemli bir ayarlama var. Grid background seçiliyken silence kısmına gelip GUI input sinyaline çift tıklayıp bağlanacak sinyali alt çizgi alt çizgi grid alt çizgi input fonksiyonumuza bağlamayı unutmayınız. Şimdi bu harita editöründe oluşturulan verilerin ana sahneye yerleştirilmesi kodları var. Word sahnesini seçip kök düğümüne bir Node 3'te ekleyelim. İsmini de Map Spawner yapalım. Sağ tıklayıp Attach Script Map Spawner G'de Create dedikten sonra bloktaki ilgili kodları içeriği temizleyip yapıştırın. Grid scale'imiz 2, yani editördeki bir kare 3D dünyada 2 metreye tekabül ediyor. Grid offset ızgaranın sol üst köşesini platformun köşesine hizalıyor. 100 kareden oluştuğu için onu -100 ile yukarı ve sola alarak platformun köşesine hizalıyor. Scene map değişkeninin içine bizim oluşturduğumuz objelerimiz yükleniyor. Enemy TSCN var. Sahneye düşman koymak için. Barrel TSCN'miz var. Sahneye varil koymak için. Bir de item var. Geri kalan her türlü objeyi buradan türetiyoruz. Onları scene map değişkenine yüklüyoruz. Yine model map değişkenine objelerin GLB dosyalarını, görsellerini yükleyerek gridde onları görsel olarak görmemizi sağlıyoruz. Amount map oluşturduk. Sahneye konulan objelerin miktarlarını burada hazır giriyoruz. İsterseniz script'te ve tasarımda değişiklikler yaparak yanlarına birer de amount metin kutusu yaparak, yani ammo rifle'ı 20 değil de 30, bazı yere 20'lik bazı yere 30'luk mermi şarjörleri koyabilirsiniz ama ben şu anda sadece sabit değerler girdim. Pivot offset her tip için farklı Y yükseklikleri tanımladım. Eğer bunları belirtmezseniz nesneler yere gömülür. O yüzden enemy için 1.1 metre yükseklik, barrel için 0.5, weapon için 0.2 gibi Y yükseklikleri tanımladım. Sonrasında bir global position, instance'ın global position eşitlemesi var. Onu mevcut sahnenin oyun alanının pozisyonuyla şurada Word pozisyonuna yüklediğimiz değerle eşitliyoruz. Sonrasında onun Y değerini 0.5 artı pivot offsets değerlerini, hangi obje ise onun pivot offsets değerini alıp objenin platformun yüzeyinde durmasını sağlıyoruz. Yere gömülmesi engelleniyor bu şekilde. Şimdi butonlarımıza birer de görsel ekleyelim. Hemen buradan ikon klasör simgesine tıklayıp enemy için enemy görselimiz vardı. Şurada. Barrel için barrel. Bunları tek tek yükleyip editörde simgeleriyle görünmelerini sağlayacağız. Tüfek, pistol, grenade, evet, ammo rifle, şu rifle magazin, ammo pistol, pistol magazin olarak düzenleyelim. Tüm simgeleri girdikten sonra enemy seçiliyken en alttaki ammo pistola shift basılıyken seçerseniz hepsini seçmiş olursunuz. Bunları seçip icon behavior kısmını center alignment'ına, vertical'ı da center yapalım. Expand icon 10 yapalım. Bir de şurada layout'ta custom minimum size'ını 48'e 48 yaparak ikonlarla butonların uyum içinde çalışmasını sağlayalım. Şimdi bu ayrı bir sahne. F5'te çalıştırırsak bizim projemiz çalışır. Map editör ayrı bir sahne olduğu için şu anda F6 ile çalıştırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi objelerimiz geldi. Butonlar geldi. Kaydırılabilir scroll container çalışıyor. Şimdi örneğin sahneye bir düşman koyalım. Tüfek koyalım vesaire. Gördüğünüz gibi istediğiniz objeyi istediğiniz kadar koyabiliyorsunuz. Silmek istediğiniz objeye sağ tıkladığınızda siliniyor. Böylece mevcut sahnenize istediğiniz yere objeleri koyabilirsiniz. Dosyaya kaydet dediğinizde bunlar dosyaya kaydedildi. Şimdi örneğin kapatalım. Tekrar sahneyi çalıştırıp haritayı yükle diyelim. Bakın gördüğünüz gibi daha önce koyduklarımız geldi. Oyuna dön dediğimizde bizim önceden sahneye direkt eklediklerimiz haricinde gördüğünüz gibi harita editöründen eklediklerimiz de ortama geldi. Bir tane de düşman eklemiştik. O da oralarda dolanıyor. Gördüğünüz gibi harita editörümüz çalıştı. Şimdi böyle sahneleri ve oyunu ayrı ayrı çalıştırmak yerine bir ana menü sahnesi tasarlayalım. Yeni bir sahne, new scene ile user interface control ekleyelim. Adını main menü yapalım. 2D'ye geçelim. Anchor preset full rect. Onun altına bir color rect ekleyip ismini background yapalım. İsmini Menu Container yapalım. Anchor presetten Center'ı seçip ölçülerini de Layout Custom Minimum değerlerini 320'ye 200 gibi bir değer verelim. Şimdi Menu Container altına bir label ekleyip ismini Title Label yapalım. Metin içeriğini Doom Godo yapalım. Font'u Temur Right Font Size 48.
K'ları da FF0000 ile kırmızı yapalım. Bir tane buton ekleyelim. İsmini Start buton yapalım. Metnini de yeni oyun. Onu Duplicate ile çoğaltıp ismini Editör buton yapıp metnini harita editörü yapalım. Bir tane daha buton çoğaltıp ismini Quit buton yapıp metnini oyundan çık olarak değiştirelim. Sahne ağacınız göründüğü gibi olacak. Şimdi bu sahneye bir script atayalım. Attach script main menü GD olarak. İçeriğini de temizleyip şunlarla değiştiriniz. Sonra her butonun signals kısmından start butonun preset'ını unstart buton preset yapalım. Editör butonun preset sinyaline çift tıklayıp uneditör buton preset yapalım. Quit butonun preset sinyaline çift tıklayıp unquit buton preset sinyallerini bağlayalım. Böylece bu yeşil işaretleri aldıklarında butonlar bir sinyale bağlı olduğunu ve o sinyalin de bu fonksiyonları çağırdığını anlıyoruz. Kodlara şöyle bir göz gezdirelim. Normalde oyunumuzda mouse'u gizliyorduk. Artık menü sahnesiyle oyuna başlayacağımız için mouse'u görünür yapıyoruz. Unstart butonuna basılırsa Word TSCN'yi, editör butonuna basılırsa Map Editor TSCN'yi, Quit butonuna basılırsa da oyundan komple çıkmayı sağlıyoruz. Yani uygulamayı tamamen kapatıyoruz. Şimdi Player GD'de bir güncellememiz var. Function Unhandled Input fonksiyonunun şurada shoot'u çağırdığımız satırın altında ancak if'in hizasında şu satırları ekliyoruz. Yani ESC tuşunu okumasını sağlıyoruz. Şimdi sahnemizi kaydedelim. Main menü TSCN olarak. Devamında artık başlangıç sahnesini belirtmemiz lazım. Project Settings, Application altında Run, Main Scene kısmından ikona tıklayıp Main menü TSCN'yi artık ana sahne olarak belirleyelim. Şimdi artık F5 ile projemiz sürekli Main menü ile çalışacak. Yeni oyun dediğinizde oyunumuz başlayacak. ESC ile çıkabileceğiz. Harita editörüne geçip haritayı yükle deyip şu temizlikleri yapabilirsiniz. Değişiklikleri görmek için. Sadece bir tane varil bırakalım. Dosyaya kaydet, oyuna dön. Bakın sahnede karşıda sadece bir varil oluştu. Yine ESCN oyundan çık dediğimizde komple oyundan çıkıyoruz. Şunu en alta alalım. Hatta direkt Word'ün altına alalım. Inventory'yi en önce çalışsın. Şimdi artık isterseniz Word TSCN'deki player hariç Enemy, Knife, Rifle gibi Map Spawner da hariç, o bizim haritayı dosyadan okuyup yükleyen düğümümüz. Görsel bir şey değil, sadece içindeki script çalışıyor. Enemy'den barrel'e kadar olan kısmı silebilirsiniz. Artık editörden istediğiniz yere istediğiniz objeyi koyabilirsiniz. Ve geldik konunun finaline. 4 bölümde bitirdik. Sıfırdan karakter hareketlerini yazmaktan başladık. Düşmanları yarattık, objeler yarattık, el bombası yarattık, patlamalar yaptık ve bu aşamaya geldik. Hatta kendi editörümüzü bile kodladık. Elimizde artık Doom'un bütün mekaniklerini içeren bir proje var. Tabii ki bu sadece bir temel. Üzerine yeni düşman tipleri, İşte kapılar, anahtarlar, her türlü şey eklenebilir. Bunların hepsi aynı mantıkla eklenen şeyler. Devamında söz verdiğim gibi size kendi bölümünüzü oluşturacağınız, Godot içinde kendi bölümünüzü oluşturacağınız bir bölüm hazırlayıp onu da bitirdikten sonra 5 videoluk bir seri olarak toplu halde YouTube'a yükleyeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız varsa çekinmeyiniz. Tüm soruları cevaplıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.